Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok nefis bir köfte yapacağız. Ülkemizde IKEA köftesi olarak da bilinen İsveç köftesi yapacağız. Köftemizin yapımına hemen başlayalım. İlk işimiz ocağımızın altını açıp tavamıza bir miktar yağ alıyoruz ve yağımızı ısıtıyoruz. Yağımız ısındıktan hemen sonra ince ince doğranmış bir orta boy soğanı tavamıza ekliyoruz. Ve hafif rengini alıp sararıncaya dek kavuruyoruz. Kısık ateşte. Soğanları yakmamaya özen gösteriyoruz. Soğanlarımız kavruldu. Köftemizi yapalım. Kavrulmuş soğanımı yarım kilo az yağlı kıymamın üzerine ekliyorum. Ardından 3 dolu yemek kaşığı galeta unu ekliyorum. 4 yemek kaşığı süt ekliyorum. Daha sonra bir bütün yumurta, 2 diş dövülmüş sarımsak, 1 tutam ince kıyılmış maydanoz, 2 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz ekliyorum ve güzelce yoğuruyorum. Köftemizi yaptık. Şimdi yarım saat üzerine kapatıp buzdolabında dinlendiriyoruz. Köftemiz dinlendi. Şimdi ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyoruz ve top haline getiriyoruz. Şu şekilde yuvarlıyoruz. Yuvarlamış olduğumuz parçaları tepsimize diziyoruz. Köftelerimiz hazır hale geldi arkadaşlar. Şimdi 190 derece önceden ısıtmış olduğumuz fırında yaklaşık yarım saat pişiriyoruz. Evet arkadaşlar, köftelerimiz fırında pişerken biz de köftelerimize muhteşem bir lezzet katacak o enfes sosu yapalım. Sosumuz için malzemelerimiz 300 mililitre et suyu, 100 mililitre krema, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1,5 yemek kaşığı un, 1 tane defne yaprağı, 1 yemek kaşığı soya sosu ve 1 tatlı kaşığı hardal, bir miktar da karabiber kullanacağız. Eğer soya sosu kullanmak istemiyorsanız lütfen tuz dengesini ayarlayın. Et suyu yoksa toz bulyon da kullanabilirsiniz. Tavama tereyağımı alıyorum ve eritiyorum. Tereyağı kahverengi hale gelene kadar ocakta bekletiyoruz. Şimdi 1,5 yemek kaşığı ununu ekliyorum. Ve unumu güzelce kavuruyorum. Et suyumuzu yavaş yavaş ilave ederek karıştırıyoruz. Sosumuzu kısık ateşte karıştırarak pişirmeye devam ediyoruz. Bu aşamada defne yaprağımı ve soya sosumu da ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Bir miktar karabiber atıyorum. Pişirmeye devam ediyoruz. Bu kıvama gelince kremamızı ekliyoruz. 100 mililitre. Güzelce karıştırıyoruz. Son olarak hardalımızı ilave edip pişirmeye devam ediyoruz. Sosumuz hazır hale geldi. Altını kapatıyoruz. Köftelerimiz çok güzel bir şekilde piştiler. Servis yapalım. Şimdi servis yapıyoruz arkadaşlar. Köftelerimden şöyle 6 tane tabağıma alıyorum. Biraz haşlanmış sebze alıyorum. Siz arzu ederseniz patates püresi yapabilirsiniz sebze yerine.
Evet, şimdi bu tarafa da patates kızartması koyuyorum. Sosumuzdan da köftelerimizin üzerine bolca gezdiriyoruz. Arzu ederseniz tavanın içinde sos sıcakken köftelerinizi sosun içine atıp o şekilde de tüketebilirsiniz. Son bir dokunuş. İnce kıyılmış maydanozlarımızı köftemizin üstüne gezdiriyoruz. Evet arkadaşlar, harika bir İsveç köftesi yaptık. Tabii ki tadına bakmadan olmaz. Hemen tadına bakıyorum. İzninizle. Evet. İçi gayet nemli ve güzel pişmiş. Tadına bakıyorum. Arkadaşlar, köftemiz çok sulu ve çok lezzetli olmuş. Kesinlikle orijinal İsveç köftesi diyebilirim. Eğer IKEA'da yiyenler varsa bu tarifi uyguladıktan sonra hiçbir fark olmadığını anlayacaksınız. Tarifimi beğenip paylaşmayı, kanalıma abone değilseniz yeni ve güzel tariflerden haberdar olmak için abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki tarifle görüşünceye dek sofranızdan bereket, tabağınızdan mutluluk eksik olmasın. Afiyetle kalın, hoşça kalın.